Ne topluyorsun ana? Mantıvar topluyorum, kekik topluyorum. Öyle mi? He, Mantıvarlar tut bakalım. Oo, çok güzel olmuş ama ya. çok güzel, çok. Evet, bu şifalı mı bunun çayı? Her şey iyi gelir. İlaç diyorsun yani. Dostlar cümleten selamlar. Dağlara şifalı ot toplamaya geldik. Bu gördüğümüz Sap dağlara, yine bu tarafta dağlar var. Bu dağlarda çok şifalı ot toplayacağız dostlar. Yani yan yana nehirler. Demezler ben. Nehir, sana yan yana. Şöyle gidiyor, gel. Papası da çek bakayım abi. Tat bakalım birbirine karşı. Şu dayı oradan çık. Neyse dayı o geriye git dayı oradan çıktı tabii. Aynen ana. Buralardan bir şeyler güzel geldi. Kamp ekibi yollara düştük. Yürümeye devam ediyoruz. Ormanın içerisinde. Çoluk çocuk evde kim varsa hep birlikte yola düştük. Neyse içiyor musun buradan? Ben babamın içinden içtim. Doldurursam ben içerim ama. Sen gelmiyor musun? Var ya, tatlı bir soğuk Tadı su var güzel ya. gerçekten suyun. Hiç bizim orada Anne ben de içeceğim. Gel ne? Gelmedi. Neyse kalkacağız dedi. Mahsus dedim şaka yaptım. Geçeceğiz dedi. Ben söylemedim şaka yaptım. Ama 5 dakika attı. Biz kalkacaktık. Uyanamadık. Şu zorluğa bak ya. Ulan arkadaş, Biz de 5'te kaldık. bu şu zorluğa değer mi ya? Şuna bak ya. Ağaçların üstünden geçmeye çalışıyor. Eymen nereye? Vay ya ama. Düş bakalım düşer. Çok düşer. Şuraya koş. Çoban istemez kendi. Bu zirvelerde genelde kekik çayı oluyor. Kekikten başka kök çayı gibi, mantıvar gibi, altın çayı gibi, yine boz çayı dedikleri, ada çayı dedikleri değişik çaylar var, şifalı çaylar. Böyle ekip halinde geldik buraya. Kekiği bulduk dostlar. Bunun o kadar çok güzel kokusu var ki var ya, burcu burcu. Bu böyle dağların zirvesinde yetişiyor. Yaklaşık olarak 1600-1700 metre rakımda burası dostlar. Bu çok şifalı bir bitki. Kekiğin çok sayıda çeşidi var ama bu yüksek dağlarda yetişen bir kekik. Bu çok şifalı. Diğer kekiklere göre çok şifalı. Bir de bunun çayı çok acı olmaz. Böyle güzel altın sarısı rengi olur. Bunun çayını yaptığınızda mükemmel bir renk ve mükemmel bir tadı olur bunun. Yani Çukurova'da yetişen kekiklere göre daha yumuşak. Evet, Ee, daha onlar yumuşak. gibi acı değil. Bu aynı zamanda Doğal bir antibiyotik. ette falan da kullanılıyor. Eti terbiye yapmada kullanılır. Şurada yine şu da bir ağacın içerisinde bitmiş mübarek. Şu da bak dikenli, buna da pıtık diyorlar. Bu da tohumları da var. Bunun tohumları da özellikle astım için çok faydalı. Bunu toplayıp çayı yapıldığında astıma iyi geliyor dostlar. Bu kekik de özellikle kalp için de iyi geliyor. Yine kışın grip, nezle gibi soğuk algınlığına iyi gelir.
Bunun çayının içerisine yine bal katıldığı zaman boğazdaki balgamı söktürür, öksürüğü önler. Böylesine şifalı bitkiler. Ve dağların zirvesinden topluyoruz bunu. Toplarken de biraz dikkatli topluyoruz aslında. Böyle tek tek, böyle tane tane alıyoruz. Çekip kökünü tabiri caizse geçmesine sebep olmayacak şekilde kökünü sökmeden topluyoruz. Dostlar bu şekilde. Evet. Kekiğimiz bu dostlar. Kahramanmaraş, Andırın sınırları ilçesinde çok yüksek dağlardan topluyoruz. Hemen şu karşımızdaki dağın arka yüzü de Adana il sınırı oluyor dostlar. Burası Kahramanmaraş, o taraf Adana. Biraz daha 15-20 kilometre aşağı indiğimizde de Osmaniye Adana sınırı olmuş oluyor. Böyle muhteşem doğada, dağlarda bu kekiğimizi topluyoruz. Bazen de ağzımdan keklik olarak çıkıyor. Burada keklik de oluyor. Belki de onun hatırası insanın aklına düşüyor herhalde. Bunu ses çıkartından çekirge mi? Ne bunlar? Evet, daha doğrusu buna Ağustos böceği diyorlar. Ha. Bu Ağustos böceği böyle cır eder ağaçlarda. Yazın hiçbir iş yapmazlar, yiyip içmezler. Ondan sonra da perişan olurlar kışın. O yüzden Ağustos böceği derler. Ağustos böceği yazın iş yapmaz. Evet, sedir ağaçlarının da kozalakları çok güzel gözüküyor. Hoş bir şey var. Aşağıda çam ağaçları çok yüksek boydaydı. İnce ince sütun gibiydi ama buraya çıktığımızda çam ağaçlarının boylarının kısaldığını görüyoruz. Dostlar hemen burada bir adış ağacı var. Yani herhalde 1000 yaşına yakın diye tahmin ediyorum. Çok yaşlı bir ardış. Dostlar burada da biz kök çayı diyoruz. Başka ismini de bilmiyorum. Böyle sarı sarı çiçekleri oluyor. Çeksene bir. Bunun böyle kökü çıkarılır. Yani belki kökü geçiyor diye eleştiride bulunanlar olabilir ama bunun özelliği bu. O tekrardan çıkıyor oradan, ışkınlıyor. Bunu güzel bir şekilde şu dışları temizlendikten sonra kaynatıldığında böyle kıpkırmızı bir çay çıkıyor. Bu da çok faydalı. Hemen yanında da dikenli geven diye bir şey var. Ona dikkat et yalnız. Elini kesmesin bak. Evet. Gerisi de kalsın. Neyse bir numunelik alalım. Komple de kökünü geçirmiyorum. Teşekkür ediyoruz. Valla dostlar bu dağların her tarafında şifalı otlar var. Şifalı bitkiler var. Gerçekten doğa bambaşka. Dağlar bambaşka. Hani bu gördüğümüz dağlar sadece bir kaya değil. Havası güzel. Doğası güzel. Ormanları, ağaçları güzel. Bitkileri güzel. Çok endemik bitkiler var. Çeşit çeşit. Her şey güzel. Her şey. Şu kaya da böyle bu da emanet duruyormuş bak. Ne topluyorsun ana? Mantıvar topluyorum, kekik topluyorum. Öyle mi? He, Mantıvarlar tut bakalım. Oo çok güzel olmuş ama ya. çok güzel, çok. Evet. Bu şifalı mı bunun çayı? Çok şifalı, çok. Neye gelir? Grip, nezleye, başka bir neye geliyor? Her şeye iyi gelir. İlaç diyorsun yani. İlaç, burcu kokar, çiçek. Çok güzel. Maşallah. Bu dağlarda eksik olmaz. Asıl olmaz. Çok Şifalı bitkiler, otlar. bezenir bu dağlarda. Bunun kokusu da çok güzel oluyor ya. Abo, çok güzel kokar burcu. Çay sapsarı olur çay şöyle kaynak suyun içine attın mıydı sapsarı olur çıkar. Çiçeğin rengi. Topla bakalım, topla. Daha var şurada bak, topla. Var. Topla. Boşa gitmesin. Topla. Aba dağlar var ya burcu kokuyor. Tütsülenmiş dağlar sanki var ya. Burculuk kokulu dağlar diyor. Evet, dağlardan vazgeçilmez ama işte insanoğlu hayvancılık bitince dağlar da bitiyor maalesef insanoğlu için. Hayat da bitiyor. Hayat da bitiyor, hayvancılık da bitti. Eskiden küçükbaş hayvancılık vardı. Şimdi yok ki bu dağların her tarafında keçiler dolaşıyordu şu gördüğümüz dağların her tarafında. Koyun dolaşırdı. Hatta büyükbaş hayvan bile dolaşırdı buralarda. Hey gidi günler hey.
Atlar, eşekler. Atlar, eşekler, öküzler de. He, Evet. Şuradan eşeklerle şu kırın başına çıkarlarmış şu sap kayaların oradan. Hey gidi hey. İşte bu dağların böyle otunu, şifalı otunu, çiçeğini, böceğini toplayan insan, yiyen insan sağlıklı oluyormuş tabii. Dostlar bu civarlar Kahramanmaraş sınırları içerisinde bir yer. Kahramanmaraş'ın Andığın ilçesi. Çivşar köyü Savrungözü mevki olarak geçiyor. Bu kırlar yukarıda Akkuyu denen bir kır var. Burası bizim Atadede yurdu Seki. Hemen bizim eski evde gözüküyor oradan dostlar. Burada eskiden şu katlarda davar otlatılırdı. Tabii şu anda davar yok. Hemen şu ileride Mazgaç denen bir yaylalık var. Onun hemen arka tarafında Küçük Çamurlu. Hemen arka tarafında Büyük Çamurlu. Ve biraz daha ilerisinde de Fındıklı Koyak var. Daha ileride çok sayıda köy var ama Göksun ilçesi var. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi var. Hemen şu karşı dağın ismi neydi Selamet? Mazgaç Dağı mı deniyordu? Mazgaç Dağı dönüyor. Şu arka tarafta Ağkuyu denen o Çığşar dediğimiz köy o tarafta dostlar. Bizim çocuklar da bizim yavrular da buralarda. Evet. Durum böyle dostlar. Video çekenler, manzaraya bayılanlar herkes var burada. Dostlar topladığımız kekikler hemen burada. Bir tanesi tam dolu. Bir tanesi yarım. Bir de küçük poşette var dostlar. Bu dağlarda genelde kekik topluyoruz. Bugün de yine bir kekik toplama videomuzun sonuna geldik. Seki Yaylası'ndan bir başka videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Hoşça kalın. Burada da eski barak evimiz var, kulübe evi var. Baba yurdu. Baba yurdu buralar. Ata dede yurdu. Yukarısı da ata dede yurdu. Şu kayanın hemen arka tarafı. beri gelmiyoruz. Doğru. Toplamaya geliyorduk. 2 seneden beri gelmedik. Evet, güzel oldu. Ata dede yurdunu tekrardan gördük. Böyle cümbür cemaat geldik. Hoşça kalın. Videomuz burada sona erdi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Baba başlıyorum. Bırak. Dur, yaklaşma fazla dur.